Yaşam Alanlarımız serimizden tekrar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Didim Altınkum'da 300 metrekare arsa içerisinde müstakil, güzel, izole bir villa tanıtımı için tekrardan karşınızdayız. Müthiş bir villa, full eşyalı, beğeneceğiniz noktalar olduğuna eminim. Burada özellikle kıymetli bir bölgedeyiz, çok değerli bir bölgedeyiz. Arsa bulmak, villa bulmak, sıfır özellikle yapı bulmak birazcık imkansız. Didim'in de kalbi olan Altınkum'a yakın bir mesafe. 1,5 kilometre, 1500 metre, 1600 metre falan mesafesi var. Ama tekrar söylüyorum, konum itibariyle kıymetli, değerli bir bölgedeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde dedik. Müstakil villa, tamamen izole olduğunu neden söyledim? Karşı duvarlarda, yani villanın çevresinin komple sınırlarını belirleyen duvarların hepsi metre boyları yüksek olduğu için bu yüzden size belirtmek istedim. Yani boyumu da aşan 2 metre hemen hemen mesafede korkuluklar duvarın üzerinde yerini almış. Hatta şurada hemen güzel dekore edilmiş bir barbekü alanı var. Kullanışlı, sağ tarafında ev alanı, sol tarafında tezgahları mermer olmak üzere bir tezgah alanı. Alt tarafta da odun, kömür ya da mangal malzemeleri vesaire değerlendirmeniz için, orada saklayabilmeniz için bir alan yaratılmış. Havuz hemen ön tarafta. Karşı kısımda araç otopark girişi var. Üst tarafı kapalı olabilir mi diye içinizden düşünüyorsanız eğer, kapalı olması burayı iyice boğacaktır büyük ihtimalle. O nedenle de açık bırakmışlar. Otomatik panjurlu kapısıyla aracınızı içeri yerleştirebiliyorsunuz. Havuz duvara sıfır. Duvar cepheleri, yani şu gördüğünüz, aslında şuradan birebir de örnek verebiliriz. Barbekü alanının üzerine döşenen seramiklerden tamamen aynısı duvarlara da yerleştirilip yerini almış. Bireysel yaya girişi de hemen o kısımda. Havuzun diğer tarafında yeterli boyutta bir havuz alanı var. Keyifli, güzel yaşam alanı burada sürebileceğinizden eminiz. Ön tarafta ana girişe doğru devam edelim. Villamızın ana girişinden şimdi içeri giriş yapacağız ama ön tarafta villanın cephesini de gördünüz. Çelik kompozitlerle kaplı. Havuz başında duş alanı da var, onu da göreceksiniz. Çoğu villada denk gelmediğimiz, niye yapmıyorlar bilmiyorum, duş alanı özellikle yerleştirmiyorlar. Burada çok şık bir duş alanı köşeye yerleştirilmiş. Giriş kapısının ön tarafında şöyle tatlı şirin bir antre sizi karşılıyor. Hani en azından girişten size bu havayı vermeye başlamış. Şurada ahşap sütunlar var. Yine etrafı şöyle çelik ve cam alanı, arkalı önlü. Şurada güzel de bir bitki bahçesi. Gözünüze hoş görünsün, tatlı olsun. Yapay mı? Ne yapay mı? Yapay mı? Yapay. Yapay çiçekler, en azından bakım derdiniz de yok. Sizi de yormayacak ama gözünüzü de tatlı görünecek. Hemen girişimizi buradan yapalım. Kapıdan girişimizi yaptık. Ağır, güzel, sağlam bir çelik kapı tercih edilmiş. Gözümüzü de şöyle bırakalım. Kendi evimiz gibi, Buğra'nın deyimiyle. Kendi evin gibi abi, rahat et diyor. Sanki mal kendi malıymış gibi. Şimdi girişte hemen sol kısımda devasa bir vestiyer bölümü var. Şuraya berjer diyorlardı galiba. Şöyle bir alan, en azından biz galoşlarımızı giymek için kullandık. Oturup ayakkabılarınızı çıkartıp terliklerinizi giyip ev moduna girip rahatlama bölümü diyebiliriz burası için. Akıllı ev sistemi var. Olması gereken artık şu anda dönem için, en azından akıllı ev sistemleri aslında her dairede yerini alması gerekiyor ama burada sadece villalarda görebiliyoruz bunu. Vestiyer, dolap kapakları ya da evin içinde herhangi bir yerde elbise dolabı da olabilir. Dolapların tamamı lake tercih edilmiş. Özellikle üstüne basarak söylediği kaliteli bir malzeme olduğu için değinmek istedik. Şu kısımda villanın duvar giydirmeleri kahve tonu. İki önceki bir çekimimizde denk gelmiştik. Hatırlıyor musun Burak? Ne tondu? Turkuaz tonlarında böyle bir yine lake kaplamayla duvarların komplesini yapmışlardı. Burada yine kaplama yapılmış ama ahşap tonlar tırtıklı şekilde tercih etmişler. Girişte hemen sağ kısımda tam banyo alanı. Evet, tam banyo alanı duş bölümüyle beraber içeride yer alıyor. Üstünde havalandırması. Tamamen banyonun etrafı da, duvar cepheleri de banyoda tamamen seramik tercih etmişler. Lavabo alanı da geniş, oldukça yeterli. Sadece giriş katta bulunan bir banyo için diyebiliriz. Girişte bizi karşılayan o tatlı şirin bitki manzarası burada merdiven altında da kullanılmış. Şöyle gösterebiliriz. Işıklandırmaları, led aydınlatmalar, taşlar ve çeşitli bitkilendirmeler de, bunlar da büyük ihtimalle yapaydır. İçeride, evin içinde zaten canlı bitkiyi sadece sevenlerin katlanabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü sevmezseniz bunların bakımları çok zor. En azından bir insan kadar da nazlılar. Güneşi, suyu vesaire sağlayabilmek. Yapay çiçek en azından görüntü anlamında sizleri tatmin edebilecektir diye düşünüyorum. Salonumuza geçelim. Salona geçerken salondaki kapı, giriş kapısı benim çok ilgimi çekti. Ya sıradan bir kapı, Koray neyini beğendin, neyi ilgini çekti diyebilirseniz eğer, bölgede tanıttığımız villalarda böyle camlı kapı bulmak birazcık zor. Farklı olan her şey de bizim ilgimizi çekiyor.
İnsanın doğasında var. Değişik olan, daha önce görmediği her şey bir insanın ilgisini çekecektir. Salonda oturma bölümü, geniş bir oturma bölümü buraya sığdırmışlar. Koltuk takımından bile bunu anlayabiliriz ve içerideki aynalar, şurada bir ayna var. Saatin içinde bir ayna var. Bunlar salona her zaman derinlik katan faktörler. Ki ön tarafımız da tamamen açık cepheli cam mekan olarak tercih edilmiş. Salona gayet güzel, ferah bir hava kazandırmış. Televizyon ünitesi şöyle size göstermek istiyorum. Televizyonu her oturduğunuz koltuğun cephesinden rahatlıkla görebilirsiniz. Bunun için televizyon ünitesi gayet güzel bir yere yerleştirilmiş. Normalde ne olurdu? Arkamızdaki duvar cephesine koyulurdu. O zaman da oturma düzeni ona göre konumlandırılırdı ve tahminimce bu alandan tasarruf etmek adına ters bir dokunuş olabilirdi. O yüzden ünitenin yerini beğendik. Ünitenin içi de, kullanımı da gayet tatlı olmuş. Cam rafların içine ışıklar yerleştirmişler. LED aydınlatmaları koymuşlar. Evet, iç tarafında da süs eşyaları olarak tercih etmişler. Bu tabii sizin zevkinize bağlı ama şu detay benim gözümü yordu. Burada fazla kalmış. Çünkü arkayı tamamen gözünüze hoş getirmesi yerine Arap saçı gibi bir şey olmuş. Bence o kaldırılabilir. Onu kaldırıp başka bir yere de koyabilirsiniz. Tercihe kalmış diyebiliriz. Şuradan arkayı gösterelim. Buğracığım, bu perdeyi açabilirsek en azından salondan havuza olan cepheyi de görebilirsiniz. Yine normalde standardını söylüyorum size. Buraya sürgülü kapı koyulurdu. Sürgülü kapıdan işte insanlar havuza girsin çıksın diye bu düşünülebilirdi. Ama burada öyle güzel size hissettirmiş ki villanın içinde dekorasyonu ve mimarisiyle. Yani havuzdan direkt salona gireyim, birazcık basit bir düşünce gibi kalmış olabileceğini düşünmüşler ki bu şekilde yapmışlar. Bu da tatlı bir dokunuş olmuş. Mutfak bölümü aslında ayrı mutfak olarak düşünülebilir ama kapı olmadığı için kapısız olan her mutfağa açık mutfak diye biz tabir ediyoruz. Mutfak alanının içine girdiğimizde mutfakta bizi buzdolabı, fırın, üzerinde mikrodalga fırını ve tezgahımız başlıyor. Bizi buradan karşılıyor. Mutfak tezgahı oldukça geniş. Tamamı beyaz tonlarda, dolaplar, kapakları dahil, tezgah da dahil beyaz tonlarında tercih etmişler. Mobilyayı da buna göre, yemek masasını ve üzerindeki tabakları da görüyorsun. Onu da ona göre dizayn etmişler. Evyesi dahi burada beyaz. Evyenin üstünde hemen pencere alanı, tezgahımız geliyor. Buradan böyle U şeklinde dönüyor. Tezgahı bitirdikten sonra mutfağı direkt burada havuz alanına, bahçe alanına karşılıyor. Buradan da direkt bahçe mobilyalarının olduğu düzene diyelim geçip orada oturup çay kahve içebilirsiniz. Mutfak aydınlatmaları detaydan gördüyseniz çizgi şeklinde tamamında aydınlatmalar tercih etmişler. Güzel de bir avizesi var. Özellikle salondaki avizeye bayıldık diyebiliriz. Giriş katta bir tane de yatak odamız var. Misafir odası standardan bağlı artık bilmiyorum. Her villada giriş kattaki oda için misafir odası tabirini kullanabiliyoruz. Güzel bir yatak odası, geniş çift kişilik yatağının yanında şurada elbise dolabı, makyaj masası, büfesi vesairesi hepsi içinde var ve ortada geniş de bir metrekare alanı kalmış. Aydınlatmaları evin içinde gayet göze hoş gelen güzel tarzda bir aydınlatmalar mimarisinde dokunuşlarını yapmışlar. Tebrik edelim. Dolapları zaten girişte söyledik. Hepsi lake kaplama. Şurada çift kişilik yatağın üzerinde yine bir ahşap giydirme duvara tercih etmişler. Fazlaca vakit kaybetmeyelim. Üst kattan tanıtımımıza devam edelim. Merdiven basamaklarında basamak aydınlatmaları hareket sensörlü. Basamaklar da Chimstone, güzel bir tercih olmuş ve cam olarak çift cam, temperli cam tercih edilmiş. Korkutmasın sizi, yani sağlamdır. Karşıda ortak banyo alanı, duvarları ve zeminleri seramiklerle kaplanmış. Ortak bir banyo alanı için gayet yeterli. Tepede de spot aydınlatmaları ve yan tarafında led aydınlatmaları burada ışık probleminizi herhalde çözecek gibi duruyor. Gayet şık olmuş. Banyonun hemen yanında çamaşır ve kurutma bölümü olarak küçük bir alan ayrılmış. Yaklaşık 5 metrekare, 4 metrekare kadar. Birebir aynı özelliklerde olduğu için odalarda aslında çok fazla sizi de yormadan, vaktinizi de almadan üstünkörü olarak geçip devam edelim. İkinci yatak odamız, az önce bahsettiğim balkona da buradan ortak iki odanın kullanabileceği alan. 6 kapaklı burada geniş bir elbise dolabı. Çift kişilik yatak. Son yatak odamızın içerisindeyiz arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir villa. Yatak odaları da yine o şekilde birebir aslında aşağıdaki misafir odasının yukarı çıkmış hali olarak düşünebilirsiniz. O yüzden burada da yine fazlaca vaktinizi almıyoruz. Sadece fiyat için havuz başında görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu lüks yaşam alanına, konforlu bir hayata eğer adım atmak istiyorsanız tanıtımını yaptığımız villanın fiyatı 30 milyon Türk lirası.
sahip olabilirsiniz. Neden olmasın? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.